Herkese merhaba, ben Urges. Bugün size Aşina'da bulunan öfkeli hayaletleri anlatacağım. Yani başsızlar, Orin ve Şiçimenler. Bu rakiplerimiz hakkında çok fazla bilgi olmasa bile elimden geldiğince esinlenildiği kaynaklara ulaşarak size bilgi vereceğim. Öncelikle bir kadının öfkesinden yani suyun Orin'inden başlayalım. Orin, tasarım olarak Kamuso Budistlerinden alınmış. Fuke mezhebine bağlı Zen Budist rahipleridir. Şapkaları Tengai olarak geçer. Amacı egonun yok edilmesi, gösterişten uzak olmak, iç dünyaya yönelmektir. Ek olarak kamu rahiplerinin dilenmesi yasaldı ve Tenga'yı utanmayı azaltıyordu. Bence sadece son madde geçerli. Aynı zamanda seyahat yasakları olmadığı için kimi zaman casusluklar da yapıyorlardı. Ayrıca Orin'in tasarımı ve konuşmaları Japon kültüründe olan bir hikayeye gönderme gibi duruyor. Adı kör müzisyen Yurei. Hikaye kısaca Kanji adında bir samurayın bir seyahati sırasında yol üzerinde bir handa durduğunu ve odasında hayatında duyduğu en güzel şarkı sesini duyduğunu söylemesiyle başlıyor. Sesin geldiği yere gittiğinde ülkeyi shamisen çalarak gezen ve geçimini bu şekilde sağlayan kör bir kadın olan Goze'den geldiğini fark eder. Kanji, gece karanlığında yüzü belli olmayan Goze'ye ahlaksızca şeyler yapar. Ama Goze buna engel olmaz, içinde bir aşk hisseder. Sabah uyandıklarında ışıkla beraber Goze'nin çok çirkin olduğunu düşünür Kanji. Akşam yaşadıklarına rağmen Goze ona saf bir neşeyle gülümser. Kanji hemen pis bir plan yapar ve onu yanına alır. Bir dağ yolundan dağdan aşağı atar. Bunu unutur ve hayatına devam eder. Ve tekrar yolu bu bölgeye düştüğünde Goze'nin öfkeli ruhu onu ayağından yakalar ve mezarına götürüp yanına gömer. Çok kısa bir hikaye. İsterseniz açıklamadan ulaşabilirsiniz. Linkini bırakıyorum. Biz oyuna artık geri dönelim. Orin durmadan Sakuza adında bir adamı aramaktadır. Bulunduğu bölgeden anladığımız kadarıyla Lord Sakuza, Mibu köyünde önde gelenlerden biriydi. Belki sonradan buradan taşındı veya kaçtı ya da bir Mibu vatandaşı oldu. Onu bilemiyoruz. Bununla beraber Orin'in de ne zamandır orada olduğunu bilemiyoruz. Orin ise Sakuza'nın nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini, gönderdiği hiçbir mektuba geri dönüş alamadığını söylüyor. Bizim bilebileceğimizi düşünerek bize sorar ama cevap bilmiyorum olunca sen de yalancısın der ve saldırır. Eğer onu görmezden gelir devam ederseniz yine saldırır. Orin ve Sakuza'nın ilişkisini anlayabilmek için şimdi birazcık daha bir derine inelim. Orin'in Okami soyundan geldiğinden daha önce bahsetmiştim. Sebebi Sabimaro eşya açıklamasında Okami soyundan gelenler için etkilidir yazar. Sabimori, Orin ve sinek ayları üzerinde çok etkilidir. Bu yüzden de Orin ve sinek ayların Okami soyundan geldiğini düşünmekteyiz. Muhtemelen Orin, Tenga'yı takarak Mibu veya Ashina'ya casus olarak gönderildi ve burada Sakuza adında birine aşık oldu. Sakuza da ona aşık olmuştu. Belki shamisen sesinden, belki fiziğinden. Sakuza belki devamında onu köprüden attı. Belki de sadece kaçtı. Ama biz biraz daha detaylı inceleyelim. Daha önce bir shorts'ta bahsetmiştim. Jinzo'nun görev zinciri Orin'e bağlanır. Jinzo'nun görevi de aslında Orin'in neden öfkeli olduğunu ışık tutuyor. Bu görevin ödülü Jinzo'nun Jiza heykeli açıklamasında lütfen bu bezi alın ve küçük çocuğu sarmak için kullanın ki huzur içinde yaşayabilsinler. Şimdi bir de normal eşyanın açıklamasına yani Jizo heykelinin açıklamasına bakalım. Bir Jizo heykelini sarmak, ebeveyn sevgisinin duygularını ifade etmektir. Kumaş demeti en azından küçük çocuğun huzur içine devam etmesini sağlamaktadır. Japon Budizminde Jizo heykelleri ebeveynlerinden önce gözlerini yuman çocukları koruyan bir tanrı olan Jizo Bosatsu'yu temsil eder. Oyunda Jizo bir eşyaya sahipti. Orin'in çocuğu belli ki Orin'den önce hayata gözlerini yummuştu ve bir sebepten dolayı Sakuza buradan ayrılmıştı. Hayatı ve nesli devam etti ama bu öfke Sakuza'nın soyuna işlemişti. Belki Tanrı Jizo adına da benzer olan Jinzo'yu o öfkeli kadının yanına gönderdi ve beraber Jizo heykelini sarmaladılar. Veya Sakuza çocuğuna bir şey olduktan sonra Orin'i köprüden attı. Orin, Jizo'ya heykel sunamadan, çocuğunu saramadan gitti ve öfkesiyle beraber hep Sakuza'yı aradı veya onu tanıma ihtimali olan herkese saldırdı. Sonuç olarak Jinzo görevini tamamladıktan sonra Jinzo'nun dediğine göre Orin seni bekliyordum diyerek huzura kavuştu. Gerçekten Sekiro'da nadir mutlu sonlardan birine biraz şiddet kullanarak yardımcı olabiliyoruz. Şimdi hepimizin karşılaştığında korktuğu rakiplerimize geçelim. Muhtemelen sizin de ilk karşılaştığınız bu mağarada sıkışmış kalmış başsızdır. Yolumuza devam ederken birden karşınıza çıkan not sizi meraklandırmıştır. Sonuçta Souls oyunlarında buradan uzak dur denilen her yer bir merak konusu olmuştur. Gerçi ben başta bir korkup geri dönmüştüm. Bir önceki boss beni çok zorlamıştı ilk oynadığımda. Nota bakılacak olursa burada ondan kurtulamadıklarını ama kitleyerek uzak tuttuklarını anlayabiliyoruz. Şimdi bir eşya açıklamalarına bakalım.
Onlar hakkında biraz bilgi edinelim. Gachin Spiritfall eşya açıklamasında başsızlar bir zamanlar ülkeleri için savaşmış, yozlaşmış kahramanların harap olmuş halleridir yazar. Burada zamanında bir kahraman olarak anılacak kadar yüce bir karakter, güçlü bir savaşçı olduğunu ama bir veya birden fazla sebepten dolayı harap olmuş çürüyen hayaletlere dönüştüklerine bir gönderme yapıyor. Başlarının kesilerek öldürmelerinin arkasında belki de kullandıkları bu güçleri bencilce amaçlar için kullandılar ve kimliksizleştirilmek adına bu şekilde lanetlendiler. Artık onların nasıl gözüktüklerini bilemiyoruz. İsimleri olsa bile artık bir önemi yok. Biraz daha derinlerine bakarsak, kılıçları ve bedenleri oyunla bazı düşmanlarımıza benzer. Jozo ve klanı. Oval videosunda bahsettiğim gibi yoldan çıkmış başka bir kahraman daha var. 7. Doğa kolyesine bakalım. Sarhoş Jozu'nun. Bir zamanlar büyük isimlere hizmet ettiğini ama alkol yüzünden görevden alındığını ve haydutluk hayatının bu şekilde başladığı yazar. Kaderi, bedeni ve kavisli kılıcı gerçekten onlardan tek farkının başının olması olduğunu gösteriyor. Hangi krala hizmet ettikleri konusunda kesin bir bilgi olmasa bile şekerleri tüm ülkeye veren Senpo tapınağıydı. Şu anda kapıları kapalı olsa bile her zaman öyle değildi. Hatta bizim bir hendekten geçerek içeri girdiğimizde kapıyı koruyan aşine askerleri ve çevrede bulunan kargo kutuları hala aşineye şeker dağıttıklarını gösteriyor. Ama bu başsız kahramanların Senpo'ya hizmet ettiğini göstermiyor. Ungo'nun şekerinin açıklamasına bakarsak, Senpo rahipleri bu şekeri Aşina'nın askeri kahramanlarının anısına tüm ülkeye dağıttılar yazar. Başsızların hepsinin ortak bir ülkeye de hizmet ettiklerini düşünmüyorum. Rahipler onların anısına bu şekerleri üretmiş olabilirler. Yashariku'nun Spiritfall'una bakarsak, başsızlar bir zamanlar ülkeleri için savaşmış, yozlaşmış kahramanların harap olmuş halleridir. Bu cesur ruhun ikizi rahimde kaybolmuştu. Kardeşi yanında olsaydı saray soyluları yenik düşmemiş olabilirdi yazar. Belli ki Yashariku'nun bu savaştan sonra başı kesilmiş ve nehre atılmıştı. Ama bu lanet sebebiyle öfkeli bir ruh geri dönmüştü. Tabii onu hiç terk etmeyen kardeşinin ruhu da geri dönmüştü. Buna saray soyluları mı sebep oldu yoksa içlerindeki nefret mi bilemiyoruz. Yashariku'nun ikizinin rahminde kaybolması, yani Yashariku'nun yarısı olmadan doğması onu kullandığımızda canımızın yarısını almasına bir gönderme olabilir. Bir başka başsızın açıklamasına bakarsak Ungo'nun Spiritfall'u bu savaşçı devletin savunmasında aklını kaybetti. İsyan girişimi hızlı bir kafa kesmeyle karşılandı ve cansız bedeni hendeğin dibine battı yazar. Belli ki kafasının karışıklığı her yerde dostu da olsa düşman olarak gördüğü insanlarla çevriliydi. Kafa karışıklığı isyan olarak algılandı ve başı kesilip yine nehre atıldı. Bir başka başsızın hikayesi de yine başarıdan sonra başının kesilip unutulmaya mahkum edilmesiydi. Ormanda bulunan başsız belki bu durumu kabullenip oraya doğru yürümüştü. Belki de yaptığı şeyin unutulması için parçalanırken bile dipsiz kuyusuna yürümeyi kabul etmişti. Ya da oradaki ruhlar onu parçalamaya başlamıştı. Son olarak Goku'nun Spiritfall açıklamasında bize bir bilgi vermez. Sadece ruhların onu yatıştırdığını söyler. Ayrıca bulunması en zor Spiritfall bence onundur. Önünde ve içeride duran mezarlardan yola çıkarsak, belki de burada gömülmek istenilen başsızın lanetinden insanları uzak tutmak için önüne sessiz bir mezar kurulmuştu. Başsızların hepsi ülkelerine hizmet eden fakat daha sonrasında talihsiz kaderlere sürüklenmiş öfkeli ruhlardır. Verdikleri özellikler de gerçekten eşsizdir. Yashariku, Ako, Gachin, Gokan veya Ungo bunlar sadece öfkeli bir ruh. Ya Shichimenler? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. İnternet üzerinde 7 ruh üzerinden yola çıkılmış ve Japon bir efsane olan 7 ruh hikayesine gönderme yapıldığı söylenmiş. Ama sadece bir esinlenme olduğunu düşünüyorum. Shichimen 7 ruhtan oluşmuyor. Hatta birçok ruhu içinde tutuyor. Hatta bize saldırmak için kullandığı ruhları üzerimize fırlatıyor. Kingfisher ile ilgili yaptığım shorts'ta da belirtmiştim ve tekrar göstermek istiyorum. Saldırıların hepsinin bir yüzü var ve saldırıları bize sanki bağırıyor gibiler. Aşina derinliklerinde öfkeli olan ruhların bir araya gelerek ağıtlarını yakardığını düşünüyorum. Bunu da şu kaynaklardan çıkarıyorum. Biliyorsunuz Kingfisher'ın yüzünü geliştirmek için kullandığımız parça Guardian Ape'in başsız halini yendiğimiz yerde çıkan bir Shichimen'den düşüyor. Burayı tarif eden notta bir kadının ağladığı ifade ediliyor. Biz eşyayı geliştirdiğimizde ise kadının artık ağlamadığı yazıyor. Yani o ruh artık orayı terk ediyor. Ayrıca onlara saldırmadan önce uzaktan izlerseniz belli bir ritüel gerçekleştiriyor gibi duruyorlar. Sanki yerden ruhları tek tek çağırıyor gibi gözüküyorlar. Ayrıca şu an gösterdiğim girişi belki kullanmamış olabilirsiniz ama Metruk zindan girişinde bulunan mezar taşını okursanız
Aşina isyanından sonra idam edilmiş birçok mezarın burada yattığını görebilirsiniz. Daha detaya inmek gerekirse Metruk Zindan her zaman böyle yıkılmış, terk edilmiş bir yer değildi. Dojon burada değişik deneyler yapardı. Biliyorsunuz, bu görevi bizim yardımımızla da gerçekleştirmek ister. Daha da derinlere indiğimiz zaman Hanbei'nin mangasında bu bölgenin Aşina köylerinden toplanmış masum insanlar üzerinde defalarca deneyler yapılmış olduğu bir yer olduğunu biliyorum. Yani burası öfkeli ruhlarla dolu. İkinci Şişimen bölgesine bakalım. Hemen Mibu köyünün girişinde duruyor. Hiçbir şeyden haberi olmadan sake içirilip susuzlukları arttırılıp Mibu gölünden su içmeye ve devamında insanlıklarını kaybetmeye başlamış bir sürü ruh bulunuyor. Ayrıca kaç kişinin canını aldığını bilmediğimiz başsız goril de burada bekliyordu. Üçüncü şişimene bakalım. Saray soylularının kendilerine hiçbir katkısı olmamasına rağmen gelenlerin hayatlarını, gençliklerini tükettikleri yerde duruyorlar. Ayrıca şişimenin bulunduğu yerlerin altında birçok mezar olduğunu görebiliriz. Bunların hepsini kontrol ettiğimiz zaman şişimenler ölümün çok olduğu yerlerde öfkeli ruhların birleştirerek oluşturduğu bedenlerdir. Üzerlerine baktığımız zaman bir tane kaskın farklı bir süslemesi olduğunu da görüyoruz. Muhtemelen bu da onlara liderlik eden içeride daha üstün bir canlı olduğunu ya da varlık olduğunu gösteriyor. İşte böyle. Üçü hakkında size detaylıca bilgi aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Yine ekrana da diğer videoları bırakıyorum. İzlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Sekiro'da merak ettiğiniz farklı bir karakter varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun hakkında bir araştırma yapıp bir video hazırlayabilirim. Ben Urges. Görüşmek üzere.